Merhaba akşam Sevenler Birliği'ne hoş geldiniz. Futbol 2025'te bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar ki yarın oyunda güncelleme var. Konami'nin haftalar önce bahsettiği 4.3.0 güncellemesi yarın gelecek, bazı değişiklikler olacak arkadaşlar. Yarınki güncellemeyi Konami küçük güncelleme dedi ve güncellemeyi yapan herkese de bir tane ücretsiz açma hakkı verilecek. Genelde bu güncellemelerde Epic ya da Showtime paket gelir. Oradan bir tane ücretsiz açma hakkı verirdi Konami. 150 oyunculuk paketten bir tane ücretsiz verir. Epic çıkarmak ya da Showtime çıkarmak gerçekten zor ama klasik hediyesi, senelerdir verdiği hediyeyi hala vermekte. Şanslı hesaplar belki Epic ya da oradan renkli kart futbolcu çıkarabilmekte ama çoğu hesap hiçbir şey çıkaramıyor ne yazık ki. Bu güncelleme ile birlikte yarın bizleri neler bekliyor? Bazı standart kartlarda, renkli kartlarda değil arkadaşlar, bazı standart kartların Fransa 1, Fransa 2 ve Hollanda Ligi oyuncularının standart kartlarında değişiklikler yapacaklarmış. Elinizde bu liglerden bazı oyuncuların standart kartları varsa onların kart tasarımlarında değişikliğe gidecekler. Renkli kartlar anlamında bir değişiklikten bahsetmediler. Güncelleme ile birlikte Meksika takımlarının isimlerinde, amblemlerinde, kulüp adı, lig adı, bu şeylerde de değişiklikler olacak arkadaşlar. Çünkü Konami'nin Meksika Ligi ile anlaşması sona erdi. Ondan dolayı da orijinal isimlerini kullanamıyor takımların. Espor müsabakalarında da suistimaller, yani hile yapanlar olmuş ki turnuvalar oyunda gerçekleşiyor. Takımların turnuvaları da oluyor. Turnuva finallerine çıkanlar bu yolun sonunda gerçek para ödülü bile kazanabilmekte. Bu turnuvalarda oyun içerisinde tabii hile yıllardır devam etmekte. Bunu değişik şekillerde de yapıyorlar. Konami de bu kişilerin banlanacağıyla, engelleneceğiyle alakalı bir mesajı yayınladı. Ara ara böyle mesajlar yayınlanıyor ama oyunda da hile her zaman devam etmekte. Yarınki güncelleme ile birlikte Kolibali'nin kartını düzelttiler arkadaşlar. Şu an Kolibali'nin adaylı sözleşmeye bir kartı satılmakta, adaylı sözleşmeyi alabiliyoruz ama Kolibali değilmiş oradaki futbolcu. Başka bir siyahi futbolcu eklemişler. Yanlış ismi kartta kullandı. Sadece karttaki görseli değiştirecek Konami. Yoksa elimizde eğer aldıysak Kolibali'nin kartında başka bir değişiklik olmayacak. Özellikler falan onlar aynı arkadaşlar. Sadece görselde bir düzenleme yapacaklar. Yarın en önemli konusu ise ülke bölge sıfırlama. Farklı ülke seçebiliriz. Oyuna başlarken ülke seçeriz ve bir daha değiştiremeyiz. PES'ten futbola geçerken bir değişiklik hakkı vermişti Konami. Bir daha da vermemişti ve yarın Konami ülke değişikliği yapmamıza izin verecek ve seçtiğiniz ülkeyi bir daha değiştiremezsiniz arkadaşlar. Yani yanlışlıkla bile bir ülke seçerseniz gitti. Yani o hesap bir daha ülke değiştiremeyecek. Şimdi burada Japonya seçmeyi düşünen arkadaşlarımız var. Çünkü Japonlara değişik hediyeler de veriliyor. Son 2 haftadır Showtime futbolcu hediye ettiler. Mağazada her hafta 25 futbol parası veriyorlar. Hani belki yine o da devam edebilir. Ondan dolayı birçok arkadaşımız Japonya seçmeyi düşünüyor. Konami bazen hediyeleri ülkelere göre de verebilmekte. Geçen seneyi düşündüğümüzde Brezilya, Meksika gibi Güney Amerika bölgesine Epic Zico verilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Japonlara geçen sene Epic Nakamura'yı da galiba hediye edilmişti. Bizim ülkemize lokum kampanyası gelmişti. Messi'nin bir renkli kartı. Bir de bizim milli takımla alakalı da hediye oyuncular vardı. Bazen ülkelere göre de hediyeler verilebiliyor. Turnuvalar düzenleniyor. Burada turnuvalar da önemli. Oyuna başlarken seçtiğimiz ülkeye göre mi hediye verecek? Bazen turnuvalarda da tekrardan ülke seçebiliyoruz. Veyahut da turnuvada sıralama yapmayı falan düşünen arkadaşlarımız varsa kendi ülkelerini seçmesi gerekiyor. Ben sizi etkilemeyeyim arkadaşlar. Ben şahsen kendi ana hesabımda Türkiye seçeceğim. Yedek hesaplarda Japonya seçeceğim. Ben yedek hesap fullerken bile genelde Japonya seçiyordum. Ekstra hediyeleri almak için. Ana hesabımda Türkiye seçip yedeklerde ben Japonya seçeceğim. Sizler hangi ülkeyi seçeceksiniz arkadaşlar? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Eğer ülke değişikliği yapacaksanız da mykonami.net'ten de o ülkeyi değiştirmeniz gerekiyor. Ben yarın bunun videosunu yine sizlerle paylaşırım. Çünkü oradan da değişiklik kesinlikle yapılması lazım. Bugün biteceklere bakalım. Sonra yarın yine geleceklere devam edelim arkadaşlar. Tsubasa kampanyası birkaç hafta önce başlamıştı. 3 haftalık kampanyaydı. Bugün bitiyor. Bu etkinliklerimiz bugün sona eriyor. Yarın yine bazı etkinliklerimiz gelecek. Kampanyadan dolayı da fazla etkinliklerimiz vardı arkadaşlar. Tüm bunların bugün son günü. Ligime eklenen özellikle de Showtime Bellingham vardı denemek istersek. Player of the Week paketi, Showtime paket, bu Tsubasa temalı Epic paket. Bunların bugün son günü. Mağazadan da çaka kaldırılacak ama mağazaya yarın Bayern Münih'ten futbolcu eklenmesi gerekiyor. Umarız güzel futbolcu eklerler. Paketler bölümünden de paketler bir bir gidiyor. Geçen hafta Barcelona gitmişti, silinmişti. Milan'ın da süresi doluyor arkadaşlar. Yarın Milan paketi olmayacak ama yarın Bayern Münih paketinin gelmesi gerekiyor. Yarına geçtiğimiz zaman
Klasik Perşembe bakımımız var. Oyun bakımdayken sabahleyin güncelleme gelir. Önce PlayStation 5'e geliyor arkadaşlar. Sonrasında Play Store'a, Apple'a 7-8 aralığında güncelleme gelmekte. Mobilde de genelde böyle 7'den sonra 8'e doğru güncelleme geliyor. Yapıyoruz ama bakımın bitmesini bekleyeceğiz. Bakım en geç 11'de biter. Konami bazen erken de açabiliyor. Bakım bittikten sonra oyuna giriş yapabiliriz. Yarın şöyle gündem maddelerine bakacak olursak Bayern Münih turnuvası, Bayern Münih paketi gelmesi lazım. Mağazaya Bayern Münih'ten oyuncu, haftanın oyuncuları, etkinliklerimiz, karnaval kampanyası bekleniyor arkadaşlar. Çünkü haftaya Rio Karnavalı var. Bir hafta öncesinden Konami yarın kampanyayı başlatabilir. Twitter'da da bazı paylaşımlar vardı. Pazartesi gelecekler de açıklanacak. Oyunda form güncellemesi gibi klasik şeyler yarın bizleri beklemekte. Yarın oyunda Bayern Münih temalı bayağı bir şey olacak arkadaşlar. Öncelikle turnuvası başlıyor. Turnuvadan dolayı da Round 1 etkinliği gelecek. Round 2 gelecek. Sonrasında haftaya Round 3 etkinliğini oynayabiliriz. Yarın gelecek etkinliklerden Round 1'den 5000 futbol puanı, 5 tane normal kart Bayern Münihli futbolcular içerisinden açma hakkı veriliyor. O hediyeleri alıyoruz. Yapay zeka etkinliği oluyordu bu Round 1. Sonra Round 2 etkinliği var. Online maç etkinliği. Buradan da 50 futbol parası. 10.000 DP'den de 3 tane kazanıyoruz. Bir de ayrıca perşembeleri klasik 50 futbol paralık etkinlik gelir. Oradan da bir 50 futbol parası kazanabiliriz. Kampanya gelirse birazcık da Konami oradan verecektir. Turnuvalar başladığında o takıma ait paket gelir arkadaşlar. Yarın Bayern Münih paketi gelmesi gerekiyor ama paketi oyuna girdikten sonra oynayabiliyoruz. Konami erkenden oyunculara açıklamıyor. Mağazaya da yarın Bayern Münih'ten futbolcu eklenecektir. Keşke yanında birkaç tane daha futbolcu ekleseler. Mağazayı çok kötü değerlendiriyor Konami. Bir de arkadaşlar bu turnuvalar genelde takımların yıl dönümlerine yakın düzenlenmekte. Sadece Manchester United'da mıydı? Bir takımın turnuvası yıl dönümüne denk gelmedi ama diğerleri hep yıl dönümlerine yakındı. Ondan dolayı da Konami oyuncu hediyesinde bu da bulunuyor. Bayern Münih'in yıl dönümü de haftaya Perşembe 27 Şubat ve 125. yıl dönüm. Bazı sayılar önemlidir. 100, 125 gibi kulüpler de önemser. Hatta o sayılara özel kupalar, formalar filan da basmaktalar. Bu 5'in katlarında falan öyle şeyler de oluyor. Barcelona'nın da 125. yıl dönümüydü. Onunla alakalı da Konami hediye futbolcular vermişti. Belki bununla alakalı da Bayern Münih'ten renkli kartı şöyle kadrodan birkaç futbolcu da Konami hediye edebilir arkadaşlar. Daha önce yaptı. Bunu ancak yarın öğrenebileceğiz. Herhangi böyle bir Bayern Münih ile alakalı farklı bir yıl dönümüyle alakalı hediye birkaç futbolcu olursa da yarın sabah Konami açıklamasını yapar. Bununla alakalı bir gelişme gördükçe de ben de sizlerle paylaşırım ve karnaval kampanyası yarın en çok beklenen gelişmelerinden bir tanesi. Haftaya Rio Karnavalı yarın başlaması bekleniyor oyunda karnaval kampanyasının. Geçen sene böyle kutlanmıştı. Renkli kart bazı isimler verdiler. Birazcık futbol parası, DPGP gibi hediyeler. Umarız oyuncu hediyeleri güzel olur arkadaşlar. Twitter'dan pazar günü paylaşmıştım. Renan Galveni Güney Amerika bölgesinden bir yayıncı. O da hatta futbol karnavala alakalı orada Brezilya'da bir turnuva ya da bir etkinlik düzenliyormuş. Umarız oyunda da güzel kutlarlar. Henüz daha hediyeler sızmadı, paylaşılmadı. Yarın gelecek haftanın oyuncularına değinelim arkadaşlar. Öncelikle Lig Player of the Week paketinden başlayalım. Hafta sonu Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günkü maçlara bakıyor Konami. Kimler ön plana çıktı? Dikkat çeken isimlere bakacak olursak İngiltere Ligi'nde çok fazla isim var. İtalya'da neredeyse yok denecek kadar az. İspanya'da birkaç farklı skor vardı arkadaşlar. Bizim ligimizde de ikişer gol atan santraforlar var. Şöyle Premier Lig'den başlayalım. Bu hafta Premier Lig'de adaylar fazla. Vicario gol yemedi United'a karşı. Brighton'da sağ bekte oynadı Minte. 2 gol attı. Hani Konami sağ bek olarak getirebilir. Belki sağ kanat olarak da getirebilir. Arsenal'da oyuna sonradan girdi Merino. 2 gol kaydetti. Gelme ihtimali yüksek. Manchester City'de Marmuş devre arası transferi 3 gol attı. Sol kanat olarak gelebilir ve ilk defa City formalı bir kartını göreceğiz Marmuş'un. Bournemouth takımında Christie göbek futbolcusu 1 gol 1 asist yaptı. Fulham'da stoper Vasi 1 gol kaydetti. Everton takımından belki Alcaraz'ı tercih edebilirler ama gelirse de düşük seviyeli bir isim. Udinese 3-0'lık galibiyet aldı. Burada sol kanatta oynayan futbolcumuz Ekkelen Kep ya da Ekkelen Kap ismi farklı da okunuyor olabilir. 2 gol kaydetti. Böyle İtalya'da dikkat çeken isimlerden bir tanesi. İspanya'da birkaç tane farklı skor vardı. Sevilla 4-0'lık galibiyet aldı. Burada 2 adayım var arkadaşlar benim. Göbek pozisyonunda oynayan bu maçta Sanchez. Oyunda sağ bek kartı var ama bu maçta göbek pozisyonunda oynadı. Böyle göbek sağ kanat gibi. Ama göbek de getirebilir Konami. 2 golü 1 asist yaptı. Ya da Luka Bakio. 1 gol 1 asisti var açık futbolcusunun. Mallorca 3-1'lik galibiyet aldı. Vedat Muriç'in 2 golü bulunuyor. Gelme ihtimali olan santraforlardan. Real Betis 3-0'lık galibiyet aldı. Eski Manchester United'lı Anthony bu maçta 1 gol 1 asist yaptı. Veyahut da Roca oyuna sonradan girdi. Mark Roca 2 gol attı. Ben 1'e Mark Roca'yı yazdım. Oyuna sonradan girip 2 gol attığı için.
Olmadı Antony. Onun da 1 gol 1 asisti bulunuyor. Fransa'ya geçtiğimizde Marsilya 5-1'lik galibiyet aldı. Burada santrafor futbolcusu Gavri maçında oyuncusu seçilmiş. 2 gol attı. Oyunda değişik pozisyonlarda kartları var ama santrafor kartını görmedim. Adam bu maçta santrafor. İkili santrafor hattıyla oynamıştı Marsilya. Onlardan biri Gavri'ydi. Hani GF ya da SF kartıyla getirebilir. Gavri'yi tercih etmezse Konami, Höbiyert'te göbek pozisyonunda oynayıp 2 asist yaptı. Flash skorlardan bir tanesi Monaco. Nantes 4. dakikada gol attı. 8'de kırmızı gördü. Sonra maç çok farklı yere gitti. Tarihi fark yediler. 7-1. Burada eski Beşiktaş'ın kiraladığı futbolcu diyelim El Musrati'nin de bir asisti vardı. Bu maçta dikkat çeken isim santraforları. 3 gol attı. Büyük ihtimalle gelecektir. Bir tanesi penaltıdan ama daha önce gelen kartı da çok yüksek seviyelidir. Boyu da böyle 1.87 civarı bir şey arkadaşlar. Öyle çok uzun boylu bir santrafor futbolcusu da değil. Heyecan verici değil. Ancak güçlendirici olursa yükselir. Paris Saint-Germain Fabian Ruiz göbek futbolcusunun golüyle 1-0 kazandı. Hani gelirse yüksek seviyeli bir isim. Lyon 4-1'lik galibiyet aldı. Burada Nuama sol kanatta oynadı. 1 gol 1 asist yaptı. Ajax 4-0'lık galibiyet aldı. Sol bekte oynayan Hato 2 asist yaptı. Konami bizim ligimizden her zaman oyuncu seçmiyor arkadaşlar. Bizim ligimizden olur da oyuncu seçmek isterse Konami, Galatasaray'da Osimhen 2 gol attı. Fenerbahçe takımında da En-Nesyri yine 2 gol kaydetti. 2 santrafor bu hafta dikkat çekmekte. Ama dediğim gibi Konami bizim ligimizden her zaman seçmiyor. Aslında bu hafta seçse, ki santraforlara baktığımız zaman da hani bir tane 3 gol atan var. Bence bizim ligimizden de seçebilir aslında. Umarız Konami bir tercih yapar. Hani keşke 2 ismi getirse ama bakalım yarınki Lig Player of the Week paketinde bizden bir isim tercih edecekler mi? Şampiyonlar Ligi ile alakalı şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu sene Şampiyonlar Ligi formatı değişti. Normalde Konami grup maçlarından getirirdi. Gruplardan sonra o son 16, son 8 çok maç varsa oralardan da getirirdi. Şimdi bu sene yeni bir format. Lig tablosunda ilk 8 dışında kalanlar kendi arasında eleme maçları falan oynuyor. Büyük ihtimalle Konami yani bu maçlardan da getirebilir arkadaşlar. Geçen hafta oynanan maçlara baktığımızda maç sayısı fazla, takım sayısı fazla. Şöyle dikkat çeken bazı isimlere bakalım. Yarın Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi gelecekse Konami bugün öğlen açıklayacak arkadaşlar. Hani olur da gelirse Konami kimleri düşünebilir? Bir takımdan 2 isim de seçebilir çünkü takım sayısı biraz daha azaldığı için Paris Saint-Germain'den birden fazla isim bile gelebilir. Dembele çok geldi. Büyük ihtimalle getirmeyecektir Konami ama adam yine hak etti. 2 gol attı. Hakimi sağ bek asisti var. Vitinha'nın golü bulunuyor. Juventus'ta dikkat çeken isimler McKennie, Embangula oyuna sonradan girdi. Goller kaydettiler. Ya da stoper futbolcusu Gatti. Perisic'in PSV'de şık bir golü vardı. Yenilmelere rağmen dikkat çeken isimdi. Real Madrid çevirdi maçı. 3-2 kazandı ve sol kanatta Bellingham oynadı. Gelirse ilk defa Bellingham'ın sol kanat kartını göreceğiz. Brahim Diaz oyuna sonradan girdi. Gol kaydetti. City takımında da Haaland'ın 2 golü var. Bayern 2-1 galibiyet aldı. Burada Olise ve tabii Kimmich falan da var ama Kimmich daha önce de gelmişti arkadaşlar. Ben yine Olise'yi listeye dahil ettim. Feyenoord takımı Milan'ı 1-0'la geçti. Burada Feyenoord'un sol açık futbolcusu. Ben adının telaffuzunu hep unutuyorum. Spikerler biraz daha farklı telaffuz ediyorlardı. Şimdi yanlış telaffuz etmeyeyim arkadaşlar. 1 gol kaydetti. Kulüp Bruges Atalanta'yı 2-1 ile geçmişti. Burada santraforları Jutgila gelebilecek isimlerden ama seviyesi çok yüksek olmayacak ne yazık ki. Benfica'da Otamendi aslında birçok son haftalarda iyi. Hak ediyor. Ligi de hak ediyor. Konami getirmedi. Şampiyonlar Ligi'ne belki getirebilir. Twitter'da bir yayıncı arkadaşın paylaşımını gördüm. Renan Galvani. Brezilya deyince de oyunda birçok önemli isim var. Onların başına tabii Ronaldinho da geliyor. Yarın Ronaldinho'la epik paket mi gelir yoksa farklı bir şey mi? Yani beklenti var ama resmi değil arkadaşlar. Yarın karnaval kampanyasına özel kesin hani bir epik paket gelecektir büyük ihtimalle. E-futbol parasıyla açılım şeklinde de olabilir. Romario, Denilson gibi isimleri de Konami ekleyebilir. Bakalım Ronaldinho uzun süredir gelmedi. Yarın gelecek mi gelmeyecek mi? Bunu yarın sabah Konami açıklayacaktır arkadaşlar. Oyun bakımdayken yavaştan sızmaya da başlıyor. Beklentiler Ronaldinho'nun da yarın bir epik pakette olması yönünde ama tabi bu resmi değil, tahminler, beklentiler, yarın bunu öğrenebiliriz. Konami'nin bir de Twitter'dan açıklaması var da arkadaşlar. Yarınki güncellemede ülke değişikliği ile alakalı. Ben böyle önemli yerleri altını çizdim. Hatta okuyalım. Türkçe'ye çevirdiğim için bazı kelimeler belki değişik çevrilmiş olabilir ama Konami diyor ki 4.3.0 güncelleme sonrasında ikamet edilen ülke bölge ayarları ekranı görünecektir. E-futbol ilgili ülkelerde ve bölgelerde gerçekleşen festivalleri ve diğer özel günleri kutlayan oyun içi kampanyalara ve etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. Konami şimdi ülkelere göre hediyeler vermekte, zaman zaman kampanyalar düzenlemekte. Japonya'ya biraz daha fazla oluyor.
Brezilya, Meksika bizim ülkemize de nadir zamanlarda hediyeler veriyorlar. Hindistan'a da zaman zaman hediyeler vermekte. Öyle çok böyle yüksek seviyeli oyuncu değil ama o bölgenin renkli kart futbolcuları. Ya bazı bölgelerde sadece o ülkeyi seçenler alıyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Lütfen ülke ve bölgenizi sıfırlayın. En uygun hizmetleri sağlayabilmemiz için doğru konumu seçtiğinizden emin olun diyorlar arkadaşlar. Böyle bir uyarıda da bulundular. Yorumlarda da bazı arkadaşlarımız ülke seçimiyle alakalı bana da sorular soruyordu ama ben sizi yanlış yönlendirmek de istemem arkadaşlar. Gönlünüzden en çok geçir ya da mantığınıza en çok uyanı tercih edebilirsiniz. Burada bir hediyeler var. Kimi zaman turnuvalar düzenlenmekte. Onları düşünerek de tercihte bulunabilirsiniz. Ben gelenlerin videosunu da çektiğim için ana hesabımda Türkiye seçeceğim. Yedek hesaplarda genelde Japonya tercih ediyorum. Farklı hediyeleri almak için ben şahsen o şekilde yapacağım. Tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlere paylaşabilirsiniz. Konuma bugün öğlen vakitlerinde Player of the Week ile alakalı açıklama yapacaktır arkadaşlar. O açıklamadan sonra yine sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.